Merhabalar arkadaşlar. Ferzan'ın Dönüşüm Fikirleri kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi size bu sefer bu çantayı hazırladım. Çok güzel bir çanta oldu. Eminim sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. Bol işlemeli, bol boncuklu, bayağı oldukça geniş bir çanta oldu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı biliyorsunuz çok önemsiyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet, şimdi çantamızın dikilmiş haliyle ölçülerini de veriyorum arkadaşlar. İç derinliği 36. Şöyle ortadan bir ölçü vereyim. 43 santim. Alta doğru genişlediği için altını da ölçeyim. 46 santim. Alta doğru genişliyor çünkü pantolonun kalça kısmını komple kullanıyorum arkadaşlar. Yanlardan daraltma yapmıyorum. O da bir çantada böyle bir genişlik yapıyor. 38 santimde sap uzunluğu arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi kesimiyle başlayacağım. Tam olarak anlatımlı kesimini yapacağım. Bundan sonraki pantolonlarımda kesimini göstermeyi düşünmüyorum. Sadece işleme kısımlarını ya da dikiş kısımlarını göstereceğim. Kesimi her zaman yaptığım şekilde bu keseceğim şekliyle keseceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu pantolon bayağı bir geniş, çünkü hani her zaman şu kısmını alıyordum ama o kadar çok şey yapmama gerek yok. Sadece şu A kısmından itibaren keseceğim. Birçok çantam, anlatımlı çantalarımda genellikle hep bu kesimi gösteriyorum ama anlamayan arkadaşlar varsa tekrar göstereyim. Son bir kez artık bu kesimi diğer videolarıma bakarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum. Çantamızın şimdi bakın bu geniş kısmı genellikle çantamızın iç kısmı olarak kullanıyorum. Şu paçasına gelen kısımları, yani bu kısımları ise sap kısmı olarak kesiyorum arkadaşlar. Önce şurayı da bir çıkartayım sizinle beraber. Görüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunu sap olarak kullanabilirsiniz. Pantolon çantanızın etrafına bu şekilde kemer gibi geçebilirsiniz. Çok da şık duruyor. Şimdi arkadaşlar kesimimizi yaptık. Bu kesim bu arkadaşlar. Ama sap kısmını kesimini de göstereceğim size. Diğer paçayı da keseyim. Evet. Şimdi kotlarımızı üst üste düzgün bir şekilde ikiye katlayarak, şöyle ikiye katlayarak, bu şekilde ikiye katlayarak ikisini de aynı şekilde bu kısımları yan yana gelecek şekilde katlıyoruz, üst üste koyuyoruz. Çünkü beraber kesim yapacağım arkadaşlar. Birbirlerinden şey olmasın. Öyle yapayım. 37-38 santim derinlik olsun arkadaşlar. Yani dikiş payı ile beraber 36 santim, 37 santim falan gelecek derinlik. 38 santim burası. Yani çantamızın iç derinliği burası olacak arkadaşlar. Şimdi burasından çantamızın
sap kısmının olduğu kısım şimdi. Şimdi burasından da şöyle içeriye küçük bir oyuntu yapacağım arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Elimizle el çizgisi yaparak tamamdır arkadaşlar. Çantamızın bu tarz çantalarda kesim hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki parçasını da arka ve ön şekliyle kesmiş bulunuyoruz. Evet, işleme işine başlıyoruz arkadaşlar. Önce iplerimi göstereyim sizlere. İplerim bunlar. Marka olarak vermeyeyim de gördüğünüz gibi ince orlonsu bir ip. İplerin bu şekilde satılanları da var. Bu şekilde ikisi de aynı ip ama her ikisini de kullanıyorum. Her ikisi de kullanışlı. Bu benim işlediğim işlemelerde her ikisini de kullanabilirsiniz. Şimdi işleme işine başlayacağım arkadaşlar. Şöyle yerleştireyim. Şimdi 3 tane yuvarlak yaptım. Onları bu şekilde yerleştirdim ve etraflarını bu şekilde çizdim arkadaşlar. İkinci bir çizim olmasın diye 3 tane yuvarlak yaptım. Daha düzgün olması açısından. Ben ilk yaptığımda genelde hep böyle nasıl diyeyim, hiç çizim yapmadan direkt işleyerek yuvarlaklar inşa ettim. Şöyle kırmızı bir ip seçmek istiyorum. İpimi takayım. Evet. Şimdi işlemeye başlıyoruz arkadaşlar. İpimi takayım. Zincir içi yapacağım. Bu kısımlarda etrafına farklı desenler yapmayı düşünüyorum. Ama önce bunun içini dolduracağım. Biraz şöyle bir çerçeve şeklinde birkaç sıra zincir işi yapacağım. İç içe zincirler olacak. Gayet rahat işliyorum. Yalnız ipi çekerken biraz katır kutur sesler gelebiliyor. Söylediğim gibi ilk yaptığım çantalardan. Çok güzel bir çantaydı. Yani görenler çok beğeniyorlardı. Size onu bu sefer anlatmak istedim. Evet, turuncu ile devam ediyorum arkadaşlar. Kamerada bir sıkıntı oldu az önce. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben iki taneyi neredeyse bu yarım buna devam edeceğim. Bunu tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel
bir şekil yaptım arkadaşlar, ama boncuklardan yararlandım. Boncuklar çok yakıştı. Bir mozaik görüntüsü verdi. Şöyle küçük oval boncuklar. Bunlardan yararlandım. Bunu süslerken aslında ilk yaptığım çantada şeklim bu değildi. Farklıydı. Yani direkt işleme vardı. Boncuklar yoktu. Ama bu boncukların yakışacağını düşünerek hatta daha güzel oldular şu anda. Şimdi bu boncukları şu üçüncü yuvarlağım, boş kalan yuvarlağımı sizinle beraber yapacağız. Boncukları bir kısmını işleyeceğim. Sonra burada gördüğünüz gibi aralardaki kurtçukları yapacağız beraber. Önce bir şu ilk yuvarlağımızı, boncuklarımızı işleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle boncuğumuzu takıyoruz. Şöyle ayarlıyorum. İğneyi batacağım yeri. Sonra neredeyse bir boncuk aralık bırakarak buraya batıyorum. Çünkü aralarına bu işlemi yapacağım için şöyle yapıyorum. Buraya batacağım arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Şimdi bir tane kırmızı bir boncuk takalım. Ortadaki yuvarlak kısmını yapacağım. Şimdi beraber yapalım. Bu boncukların etrafından içten böyle zincir yapacağım arkadaşlar. Yani bir çerçeve amaçlı. Burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi iç kısmındaki boncuklara başlıyorum arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Buradan itibaren boncuk takmadım. Evet, şimdi içinin çerçevesini yapacağız. Onun için
başka bir renkle ip taktım. Şimdi ortasına şöyle zincir işi yaparak çiçek, her zaman böyle çiçekler yapmıştım size arkadaşlar. Şimdi tekrar öyle bir ortayı doldurma amaçlı bir çiçek yapalım. Şöyle aralık veriyorum. Aralarına yeşilden gideceğim tekrardan. Evet arkadaşlar, gelelim şu aradaki kurtçukların yapımına. Gördüğünüz gibi burada şu aradaki işleme şeklini yapacağız. Ben onlara kurtçuk diyorum. Tırtıl, kurtçuk. Şimdi buradan bir kısmını yaptım arkadaşlar. Size en son bunu göstermiştim. Burayı yaparken kameramda sıkıntı çıktı arkadaşlar. Kayıtta almadı ama şu boncuğu buraya yerleştirdim. Yani bunu yapmakta bir şey yok. Zaten ipi takıp bu deliklerden geçiriyoruz. Her iki tarafa iyicene tutturuyoruz. Bu kadar o. Şimdi bu kurtçuklarımızı yapalım arkadaşlar. Sırayı şaşırmışız. Şuradan gidelim. Her bir araya bir tane kurtçuk yapıyorum. Onu şöyle yapıyoruz. Şimdi buradan böyle batıyorum. 14 kez dolayacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8, biraz bol bırakın, şöyle hafif bollaştırın. 9 10 11 12 13 14, biraz bol kalsın çünkü iğneyi buradan çektiğimiz zaman ipimiz rahatça bu şekilde sağabilelim. Sonra sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şekil alıyor. Sonra batıp buraya geçiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar aralarına değişik çizgiler yaptım. Şuralar birazcık dar.
Şöyle söyleyeyim, 14 santim. Burası 11 santim. Yani şurası birazcık daralıyor, 11 santim, ama şuralarda biraz genişlettim. 14 santim. Buralarda 14, buralarda 11 santim. Aralarda da 3'er santim aralıklarla çizgi çizdim arkadaşlar. Şimdi bunları belirlemek için ne yapıyoruz? Zincir işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, çizgilerimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi aralarına şekiller yapacağım. Buraya, buraya ve buraya. Aynı şekilde, aynı şekillerden bu kısımlara yapacağım. Bu kısımlara yapacağım. Şu arada boşluk bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bu ben çizdim. Sizinle beraber de yine şöyle bir çizim yapayım. Şöyle hafif çapraz bir şekilde çiziyoruz. Sonra burayı çizdim. Sonra arasına 1 santim aralık bırakarak şöyle çizdim arkadaşlar. Sonra tekrar yine buraya yaptım. Sonra buraya yaptım. Sonra önce büyük üçgenleri, ama tam üçgen yapmıyorum. Şu arasında mesafe bırakıyorum. Buraları üçgen yapıyorum. Burası işlediğimizde ortaya çıkacak. Her iki tarafa da aşağıya da yukarıya da üçgenler çiziyorum. Burası bu şekilde olduğu zaman burayı da böyle yaptığımız zaman burada da bir üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde çizdim. Şimdi onların işlemesine başlayacağım. Şöyle ben ipimi taktım. Önce bu büyük çizdiğim kısımlarını, şu kısımlarını şöyle oralarını pembe ile işleyeceğim arkadaşlar. Zincir işi yapıyoruz yine. Aralarına farklı desenler yapacağız. Bu kısımlarını da zincir işi yapacağım. Farklı renklerde. Şimdi sarıları da tamamladık arkadaşlar. Şimdi şu araları işlemeye geldi sıra. Bu aralara şöyle zikzaklar yapmak istiyorum. Yuvarlaklar yapıp içlerine küçük yuvarlaklar yapıp boncuklar yapacağım içine de. Şimdi arkadaşlar şuraya çizmeye çalıştım ama şöyle bir yuvarlak yapacağım. 3 tane yapmayı düşünüyorum. Biraz belirgin olsun diye böyle fazla çizdim. Buraya da böyle bir salyangoz modeli, yani çizelim istedim.
Ee, işlerken daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle yuvarlağı takip ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu salyangozumu yaparken yarım kaldı arkadaşlar. Şimdi onu anlatacağım ama önce şöyle bir görseli görün istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta şu deseni yapmıştım. Ama aynı deseni burada, aynı çizim devam ediyor. Ama ben burada bu kısımlarına boncuklar yerleştirdim. Bu kısımlara boncuklar yerleştirdim. Aradaki çizgileri de tekrardan işledim. Boncukların arasına tekrardan bu kurtçuklarımdan yapmayı düşünüyorum. Belki de yapmam. Ay, iğnemi taktım. Ve küçük küçük ilerliyoruz burada. Çok fazla iğnemizi ileri doğru batırmıyoruz. Şöyle küçük küçük ilerleyerek önce bu aradaki kıvrımı oluşturmamız gerekiyor. Böyle çeviriyorum aynı zamanda. Evet. Bunun başka bir, yani iki taraflı kıvrımlı modelini başka bir çantamda denemiştim. Bunu bu sefer yarım salyangoz şeklinde yaptım arkadaşlar. Bu desenim de bu kadar arkadaşlar. Bu çanta için desen anlatımı bu. Yani boncuklu kısmı anlatmadım. Bu kısımlarını anlatmadım. Çünkü burada yaptığım gibi boncukları takarak teker teker işledim arkadaşlar. Başka da anlatacak bir şey kalmadı. Şimdi bu işlerini bitirdikten sonra kotumuzun astar ve astar kesimi ve dikiş işine başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kesim noktasına geldim arkadaşlar. Şimdi kesmeye başlayacağım. Astarını ayarlıyorum. Evet, kesimini de yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Etrafından iğneledim kotlarımı ve iğnelediğim kotların etrafından kestim. Bu kadar. Kesim işimiz de bitmiştir. Şimdi birleştirme ve dikiş aşamasına geldik. Ceplerini de ayarladım arkadaşlar. Ceplerimi bu şekilde kestim. Yuvarlak bir şekilde kestim. Etrafını biraz yuvarlayarak kestim. Bir tanesini iç kısmına, bir tanesini de kutumuzun arka kısmına yapmayı düşünüyorum.
Bunu arka kısmına yapacağım. Bunu da iç kısmına yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ceplerini de bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. İğneledim. Henüz daha dikmedim. Ama bir sonraki aşamayı göstermek istiyorum. Buralarını diktikten sonra ceplerini bu şekilde etrafından dikeceğim ve köşe çevirmelerini yapacağım. Astarlarını da aynı şekilde kenarlarından dikeceğim ve astarlarını köşe çevirmelerini de yapacağım. Bu şekilde dikişlerini tamamlayacağım arkadaşlar. Önce kenarlarından tekrar iğneleyeceğim birbirlerine. Daha önce ceplerini dikip kenarlarından iğneleyip ondan sonra dikişlerini tamamlayacağım ve sonra birbirine geçirip saplarını da dikeceğim arkadaşlar. O aşamayı da birazdan göstereceğim. Evet, çantamızın birleştirme kısımlarını hallettim arkadaşlar. Dikişlerini yaptım. Artık makinede dikiyorum arkadaşlar. Ama aynı şekilde bu yanlardan iğnelediğimiz kısımlardan elimizde el dikişi yaparak, benim daha önceki çantalarımda bakarsanız elimde diktiğim aynen o şekilde dikebilirsiniz. Şimdi çantamızın köşe çevirmesini de yaptım arkadaşlar. Bu yan tarafıyla bu alt kısmındaki dikişle yan dikişi birleştirdiğimiz zaman burayı bu şekilde buradan dikişini yaptım arkadaşlar. Kotumuzu bu şekilde düz bırakıyoruz arkadaşlar. Yani kotumuzun normal dış kısmı. Ama astarımızın ters yüzeyini bu şekilde yapıp cep yine önde kalacak, ön kısımda kalsın istiyorum. Ben buraya iğne takmıştım. Cebi buraya takınca o iğneyi çıkarttım arkadaşlar. Onun ön veya arka olmasını belirlemek için iğne takıyorum. Şimdi burada cep olduğu için burası ön kısma gelecek. O yüzden şöyle yapalım. Böyle giydiriyoruz birbirinin üstüne. Önce şu yan kısımlardan iğnelemeye başlıyorum arkadaşlar. Sonra sadece sap ve ağız kısımlarını kenarlarından dikeceğim. Dikişlerini yapacağım. Bu kadar. Yani diğer kısımlarının dikişlerini yapmıyorum. Burayı da boş bıraktım. Buradan çevirmesini yapacağız. Önce buralara bir iğneleyelim beraberce. Şöyle dikişleri üst üste gelecek şekilde bu şekilde ben şimdi buralarını dikeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikişlerini yaptım, gördüğünüz gibi. Buralarını böyle küçük küçük makasla kestim ki çevirdiğimizde potluk olmasın. Şimdi çantamızı çevirelim. Şimdi kollarını çekelim.
Kollarını da çıkartıyoruz bu şekilde. Biraz zor oluyor ama diğer kollarını da çıkartacağım. Evet, şimdi kollarını da çıkarttım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi içine astarımızı yerleştiriyoruz. Astarın dip kısmını sonra dikeceğim arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Çantamız bu arkadaşlar. Şimdi kollarını bu şekilde şöyle iğneleyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle burayı da böyle ters çevirip taktığımızda bakın şu iç kısmını şöyle çevirip bu şekilde takıyoruz ki çevirdiğimiz zaman dikiş içeride kalması için. Buradan iğnelerimizi takalım size göstermek için. Evet. Sonra buraları şu dikişlerini açıp sonra çevireceğim arkadaşlar. Şurada iğne var, o yüzden dönmüyor. Böyle yaptığımız zaman buralarından da dikişlerini yapacağım arkadaşlar. Size bunu da göstereyim. Bu kenarlar tabi bu şekilde kalmıyor. Ben buralarını bu şekilde tek tek iğneliyorum ve kenar zincir işi yapıyorum. Hem görüntüsü güzel oluyor hem de düzgün duruyor. Düz dikiş de yapabilirim ama makinede. Ama zincir işi yaptığım zaman hem çantayla bir bütünlük sağlıyor. Daha güzel görünüyor. Bu şekilde iğneleyeceğim. Bütün her tarafını iğneleyeceğim arkadaşlar. Saplarını da uçlarından dikip ön kısmını birbirine, arka kısmını da, arkasındaki sapları da birbirine dikerek bu şekilde sap elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, kenar kısımlarımızın da son aşamasına geldim arkadaşlar. Bu iğneyi çektiğim anda kenarlarını tamamen bitirmiş oluyorum. Şöyle buraya sağlamlaştıralım. Bu şekilde içine diğer çantalarımda makinede diktiğim için diğer çantalarımda içine geçiriyordum işlerken, ama sadece üst kısımdan giderek bu işlemi tamamladım. Şimdi şöyle içinde kalması için biraz uzun bırakıyorum. Şöyle çektirdiğim zaman buradan da kesiyoruz. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar.